Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kaan'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Louise, Okan, Opa Bey. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz meleklerim. Louise'e daha önce söz vermiştim. Eğer bir gün YouTube kanalım olursa söz dedim girişi sen yapacaksın ama dedim Türkçe olacak. Ben sözümü tuttum. O da istediğini yaptı. Yakında Türkçe derslerine de başlayacak. 1-2 sene içerisinde de akıcı bir şekilde Türkçe konuşmaya başlayacak. Evet, hazır mıyız? Karavan turuna başlayalım. Hadi birlikte gidelim. Aracımız 2020 model Peugeot Boxer. 6 metrelik bir uzunluğu, 2.2 metrelik bir genişliği var. Yüksekliği de hemen hemen 2.3 metre. 2.2 dizel motoru var. Bu aracı zor bulduk biraz. Arkadaşım car dealer Brighton'da sağ olsun yardımcı oldu. Açık artırmadan aldık. Europe Car'a aitti araç. Kilometre olarak da 70.000 civarındaydı. Gayet sağlıklı. Tüm bakımları yapıldı. Sonuçta içeride evimiz var. Teknik, mekanik, aksan bunlar önemliydi bizim için. Full kontrolleri yapıldı, servisi yapıldı ve biz de daha sonra aracı karavana çevirdik. Aracımızın hemen kayar kapısının yanında bizim gaz dolum noktamız var. Bunu buraya yapmamdaki amaç içeride hemen mutfağımız var. Gazı sadece ocakta ve fırında kullanıyoruz. O nedenle en kısa yoldan gaz dolum noktasını içerideki tanka aktarmak istedim. Gayet güvenli oldu. Tüm kontrolleri de gaz mühendisi tarafından yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Doldurup buradan kullanıma devam ediyoruz. Şimdi aracın arkasına doğru geçelim. Aracımızın arkasında bizi ilk karşılayan elektrik bağlantı noktası. Herhangi bir kamp alanına gittiğimizde veya bir elektrik kaynağı bulduğumuzda hem bataryaları şarj etmek için hem de içeride şebekenin elektriğini kullanmak için burada bir bağlantı noktamız var. Bu da tamamen su geçirmez. Buraya yapmamın amacı metal kasada daha fazla delik açmak istemedim. Çünkü araçta çok fazla kesilmiş metal aksam var. O nedenle tamponu kullanmak istedim. Elektrik de buradan direkt olarak bizim bataryalarımıza gidiyor. 600 mAh lityum bataryalarımız var. Bu da bizi ortalama 7-8 gün idare ediyor. Hiç güneş ışığı ve ekstra bir elektrik ünitesi olmadan 7-8 gün götürüyor. Bu çok önemli bir şey çünkü ikimiz de vandan çalışıyoruz. Bataryalarımız bu arada 3 şekilde şarj oluyor. Birisi sürüş esnasında ortalama 180 wattlık bir elektrik sağlıyor bataryalarımıza. İkincisi güneş paneliyle. O da 375 wattlık maksimum performansında elektrik üretimi sağlıyor. Ayrıca şebekeye bağladığımızda da sıfırdan %100 şarja muhtemelen 13 saatte erişebiliyoruz. Arka bölümde sadece tek cam yapmak istedik. Bu nedenle sadece sağ tarafı kestik. Tam başucumuzun olduğu nokta. Hem ısı yalıtımı için hem de güvenlik için açıkçası çok fazla cam koymamayı tercih ettik. Bu da böyle bir detay. Uyandığımızda güzel bir yerdeysek perdeyi açıp o güzel yere bakmak gerçekten güne güzel başlamanızı sağlıyor. Tamponun diğer tarafında da Tom'la birlikte Brighton'da kurduğumuz bir koşu kulübü vardı. Run Günaydın adında. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Onu da yanımızda her zaman taşıyoruz. Orada olamasak da biz de her cuma kesinlikle koşuyoruz farklı bölgelerde. Buradan da Brighton'daki tüm arkadaşlarımıza ve Tom'a selamlar. Onları tabii ki de her zaman özlüyoruz. Aracın sağ tarafında da Truma dizel ısıtıcımızın egzoz çıkışı var. Hemen altında temiz su dolum noktamız var. Bu da aracın altında bulunan 70 litrelik temiz su tankına gidiyor. Buradan doldurduğumuz su. Ayrıca 50 litrelik de kirli su tankımız var. Onu da kaldığımız sürelerde orada depoluyoruz. Uygun yer bulduğumuzda da boşaltımını yapıyoruz. Bu dairesel yapı da bizim fanımız. Bu da tuvalet ve banyonun olduğu bölümde bize hava sirkülasyonu sağlıyor. Yukarıya yapamadım çünkü güneş panelimiz çok yer kapladı. O nedenle incelediğimde ürünü hem duvara hem de tavana monte edebiliyorduk. Bu nedenle ben de duvara monte etmeyi tercih ettim. Max Fan'ın tuvalet fanı olarak geçiyor. Gayet işlevli çalışıyor. Ayrıca tuvalette içeride de göstereceğim size daha sonra. Sıcak hava üfleme noktası var. Onu bilerek yaptık. Yani çok düşündük üzerinde. Çünkü kıyafetler kış döneminde hızlı kurumadığı için oraya bir nevi de kurutma odası olarak kullanmak istedik. Sıcak havayı verdiğimiz zaman buradan da nemi dışarıya atmayı sağlıyor bize. Ve kıyafetlerimiz çok hızlı bir şekilde kuruyor. Lastik bizim için en önemli şeylerden birisi aslında. Çünkü evimizi taşıyoruz. Sadece bir araç değil bizim için. O nedenle hem güvenlik açısından hem başkalarının güvenliği açısından da
Lastik en önemli elementlerden birisi. Kullandığımız lastik ise Michelin'in Agiles Cross Climate modeli. 4 mevsim olarak kullanabiliyorsunuz bu lastiği. Ayrıca karda da tutuş özelliği çok yüksek. Tüm detaylarını inceledim. Aşağıya da linkini bırakırım. Eğer ki siz de lastiğinizi değiştirmeyi düşünürseniz gerçekten çok araştırdım. Fiyat performans açısından en iyi lastiklerden birisi. The sun is coming that way. I think it's better to take the video from that way. Do you? You're welcome. Evet, dışarıda göstereceğim son eklemelerden birisi de tentemiz. Tente olarak Fiamma'nın F80S modelini seçtik. Yaklaşık 3.2 metrelik bir uzunluğu var. Açtığımız zaman da bize hemen hemen 6 metrekarelik ekstra bir yaşam alanı oluşturuyor. Bu arada arkamda gördüğünüz beyaz cihaz da belki videoda dikkatinizi çekmiştir. İnternet sağlayıcımız Starlink çok iyi çalışıyor gerçekten. Daha çok doğada olduğumuz için telefon sinyallerimizin güçlü olmadığı noktalar oluyor. O nedenle biz de Starlink kullanmayı tercih ettik. İlerleyen zamanlarda onunla ilgili size daha detaylı bilgi vermeye çalışırım. Şimdi tekrardan tenteye dönelim. Tentemiz bize ekstradan yaklaşık 6 metrekarelik ekstra bir dış yaşam alanı sağlıyor. Yazın çok fazla kullandık tentemizi. Cornwall bölgesi güneşli ve turistik bir yer olduğu için gerçekten İngiltere'nin en popüler yazlık bölgelerinden. Şimdi tentemizin ayaklarını açalım. Evet. Biraz rüzgar var. Normalde ekstra aparatlarımız da var. Tenteyi yere ekstra sabitleyebiliyoruz halatlarla. Çok fazla açık tutmayacağım çünkü çok fazla rüzgar var. Gördüğünüz gibi esneme yapıyor. Rüzgarı tam karşıdan alıyoruz. Ben şöyle tutayım. Burası da bize ekstradan dediğim gibi bir yaşam alanı sağlıyor. Özellikle güneşli zamanlarda güneşten çok iyi koruyor açıkçası. Aynı zamanda kışında çok fazla rüzgar yoksa yağmurlu zamanlarda açıp altında spor yapmayı tercih ediyoruz. Evet, tenteyi açtık ama çok fazla rüzgar var. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Şu anda balon etkisi yarattı. Alttan alıyoruz rüzgarı tamamen. Fiamma buna yan aparatlar da satıyor. Kış bahçesine çevirebiliyorsunuz. Kışında size eğer ki kalıcı bir yer bulursanız 2-3 haftalık kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Çok fazla gücüm kalmadı artık. Tenteyi kapatmam lazım. Görüşürüz. Evet, karavanın dışında göstereceklerim sanırım şimdilik bu kadardı. Teknik detayla ilgili bir şeyler sormak isterseniz bana her zaman yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım size. Şimdi içeriye geçelim. Hoş geldiniz. Şimdi karavanın ön bölümüyle başlayalım. Planlarken 3'e böldük aslında. Oturma bölümü, mutfak ve banyo bölümü, bir de yatak odası bölümü. Şimdi ön bölümden başlayacağız. Buradaki özelliklerimizden bahsedeyim size. Daha önce ön tarafta 2 yolcu için oturma koltuğu vardı. Yani ikili koltuk vardı. Bunu eBay'den bulduk ve tekli olarak değiştirdik. Bize biraz maliyeti yüksek oldu. Çünkü son dönemlerde karavanda yaşam için çok fazla talep var. Bu nedenle herkes aslında tekli koltuk arıyor. Fiyatı ortalama 450 pound civarıydı. Fiat marka bir araçtan aldık. Zaten Fiat, Peugeot ve Citroen'in bu modelleri aynı fabrikadan çıkıyor. O nedenle hiçbir uyum problemi yaşamadık. Ve üzerlerine böyle yumuşak bir cover aldık. Bu da bizi hem sıcak tutuyor hem de ekstra bir konfor sağlıyor. Aracın ön bölümünde bizim trafikteyken yolu önden ve arkadan takip ettiğimiz ve kaydettiğimiz bir güvenlik kamera sistemimiz var. İçerisinde SD kart var. Herhangi bir problem yaşadığımızda yaşamayalım ama yaşarsak buradaki görüntüleri alıp kanıt olarak sunabiliyoruz. Aynı zamanda eğer araçtan ayrılırsak bunu da açık olarak bırakıyoruz ki dışarıdan sanki bir güvenlik sistemi varmış izlenimi yaratsın ki aynı zamanda evet kaydalıyor aslında var. Hemen altında da bizim telefon tutacağımız ve kullandığım ekipmanların aparatları var.
Yol boyunca güzel güzergahlardan eğer geçersek buradan da video kaydı yapıyorum ayrıca. Bluetooth bağlantımız var. Telefondan dediğim gibi her şekilde müzik, podcast ne istersek aktarabiliyoruz. Manuel bir araç, 6 ileri. Manuel araç kullanmayı seviyorum açıkçası ama dediğim gibi çok fazla seyahat halinde olduğumuz için otomatik olsaydı evet ekstra bir konfor sağlardı. Ama genelde uzun yol yaptığımız için cruise kontrol benim işimi rahatlıkla görüyor. Bu bölümü genellikle gün içerisinde kullanıyoruz. Herhangi bir yerde park halindeysek günlük rutinlerimizi, iş rutinlerimizi burada yapıyoruz. Bir kişi burada çalışıyor. Masamız var, hareketli şekilde dönüyor. İsterseniz sürücü koltuğunda rahat bir şekilde masayı biraz yükselterek çalışabilirsiniz. Dediğim gibi çalışma, yeme, içme genelde bu bölümde oluyor. Yani bizim oturma bölümümüz. Zamanımızın, günlük rutinlerimizin çoğunlukla geçtiği bölge burası. Şimdi diğer tarafa, oturma bölümümüzün diğer kısmına geçelim. Daha önce ön ve arka bölümü ayıran bir metal parça vardı. Biz onu çıkarttık. Şu anda sadece kış geldiği için soğukluğu hissediyoruz camdan zaman zaman. O nedenle buraya farklı bir çözüm bulup ses ve ısıyı engelleyen bir perde takmayı planlıyoruz. Bu bölümü açtıktan sonra da ekstra oturma alanını genişlettik aslında. Amacımız da oydu. Oturma alanını genişleterek hem arkadaşlarımızı ağırlamak hem de gün içinde daha rahat hareket sağlayacak bir alan yaratmaktı. Masada kullandığımız Lagun marka masa ayağı var. Bu gerçekten çok işimizi görüyor. Çünkü masayı kendi etrafında 360 derece, aynı zamanda sağa sola 360 derece oynatabiliyorsunuz. Ekstra olarak hem aşağıya hem yukarıya ayarlama fonksiyonları da var. Bizim için çok pratik oluyor. Mutfağı da göstereceğim. Göstermeden önce onu da söyleyeyim. Yemek hazırladığımız zaman da mutfağa ek olarak küçük bir ada mutfak olarak kullanabiliyoruz burayı. Arkamda gördüğünüz gibi küçük 2 tane niş var. Sonuçta ev havası yaratmak için birazcık da küçük detaylara da dikkat ettik. Biraz zamanımı aldı açıkçası yapması. Çünkü herhangi bir tecrübem olmadığı için daha önce planlaması, yapması, yap boz, yeniden yap, ölçülendir vesaire zamanımı aldı ama gerçekten beni mutlu etti. Dışarıdan zaten ilk görünen kısım bu olduğu için herkes kafasını uzatıp soruyor. Karavanınız çok güzelmiş, siz mi yaptınız vesaire. Çok fazla arkadaş edindik böylelikle. Duvarlarda plywood kullandım. 6 milimetrelik kalınlığı var. Üzerinde belki videoda görebilirsiniz. Sanki böyle duvarmış gibi bir hissiyat var. Bunu da ahşap doldurucuyla yaptım. Bir malayla çekerek sanki bir duvarmış izlenimi vermek istedim. Kullandığımız boya da parlak Yasemin beyazı. Parlak seçmemizin nedeni de herhangi bir kirlilik olduğu zaman silmesi ve temizlemesi çok kolay oluyor bizim için. Oturma bölümümüzde de 2 kişi 3 kişi rahatlıkla sığabiliyor buraya. Eğer bir gün misafir olmak isterseniz de dediğimiz gibi 3 kişiyi burada rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Daha önce ağırladık. Çok da güzel oluyor. Çok sıcak bir ortam oluyor. 2 tane rafımız var burada. Genelde buralara gördüğünüz gibi bitkilerimizi koyuyoruz. Çok sıcaklık katıyor. Seviyoruz bitkilerle birlikte olmayı, birlikte oturmayı. Şimdi karavanda kısıtlı alanımız olduğu için hemen hemen 7-8 metrekarelik bir alanda yaşıyoruz. O nedenle depolama alanımız bizim için çok önemli. Kuru gıdalarımızı bench'imizin altında bulunan çekmecelerde saklıyoruz. Onları da yolculuk yaptığımız için kilitledik. Mozon'dan güzel bir ürün bulmuştum. Çocuk kilidi. Magnetik çalışıyor. Sürüş zamanında biz bunu kaldırıyoruz ve aktif ediyoruz kilidi. Yukarıda da diğer bağlantılı olduğu aparatı yakalıyor aslında. Hiçbir şekilde açılmıyor. Ama durduğumuz zaman gün içerisinde eğer ki o lokasyonda 2-3 gün kalacaksak bunları pasif hale getiriyoruz ve gün içinde istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bu çok büyük rahatlık sağlıyor. Dediğim gibi burada kuru gıdalarımızı genellikle saklıyoruz. Bozulmayacak gıdalar. Şimdi oturma alanımızda önemli bir detay olarak sadece elektrik hattımız var. Burada 230 voltluk elektrik çıkışlarımız var, prizlerimiz var. 2 tane normal priz, normal USB ve USB-C çıkışlarımız var bu priz üzerinde. Genelde burayı kullanıyoruz. İkinci bir prize gerek duymadım. Aslında hattı var ama henüz bağlamadım. O nedenle bizim genellikle kullandığımız priz burası. Küçük ay. Yeah. Louise oradan hatırlatıyor bana. Bu da yeni aldığımız küçük bir tuz lambası. Himalaya lambası. Bunu da yeni aldık. Çok severek aldı. O nedenle oradan bana hatırlatıyor küçük ayı göster diye. Bu da değişik bir atmosfer kattı açıkçası. Sıcak bir hava kattı. Özellikle akşamları çok fazla ışık kullanmadığımız için başucumuzda çok güzel duruyor. Şimdi tuvalete geçelim. Tuvaleti göstereyim size. Evet,
Tuvalette Berat abi bana çok yardım etti. Buradan hem selam söyleyeyim hem de tekrardan teşekkür edeyim. Hem malzeme bilgisi hem de tecrübesi açıkçası buradaki stresimi üzerimden biraz aldı. Çünkü çok fazla video izledim. Çok fazla değişik metotlar var. Biz biraz da dediğim gibi ev görüntüsünü vermek istediğimiz için kararsız kalmıştık. Sağ olsun kendisi engin bilgileriyle bana çok destek oldu. Ayrıca teşekkür bölümündeyken arkadaşım Onur'a da Brighton'dan ona da çok selamlarımı söylüyorum. Karavanlı yapım aşamasında gerçekten çok yardım etti bana. Çok el verdi. Onun da hakkını ödeyemem. Çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi tuvalete geçelim. Tuvalette I'm not sure how we... evet, şimdi tuvalete geçelim. Tuvalet biraz küçük olduğu için şimdi kamerayı ben alacağım ve size burada detayları göstereceğim. Işığımızı da açalım. Evet, bu size dışarıdan gösterdiğim fandı. Buradaki havayı dışarıya atmamızı sağlıyor. Aynı zamanda kapıyı açık bırakıp havalandırmayı çalıştırdığınızda da içerinin sirkülasyonunu sağlıyor. Tuvaletimizin duvarlarında mikrosement kullandık. Çok hoşumuza gitti çünkü duvar görünümü yaratmak istemiştik ve beklentimizi de karşıladı açıkçası. Kapımızı da Roll Door'dan bulduk. Fransa'dan geldi. Su geçirmez, herhangi bir problem yaşamadık suyla alakalı ve kullanımı da çok rahat. Hem banyo hem tuvaletimizin ölçüleri 70'e 60. Üst bölümde 2 adet havlu asmak için bölümlerimiz var. Aynı zamanda geçici olarak bir USB kablosu kullandım ben. Çamaşırlarımızı askıyla birlikte asıyoruz. Eğer ki spordan geldiysek veya elde yıkadığımız bir şey varsa burada kurutuyoruz genellikle. Şurada da ufak bir nişimiz var. Oraya da şampuanlarımızı vesaire koyuyoruz. Şu anda herhangi bir bar koymadım oraya masa için. O nedenle seyahat sırasında oraya hiçbir şey koymuyoruz. Ama duş alacağımız zaman oraya şampuanlarımızı vesaire koyuyoruz. Duş başlığımız da burada. 70 litrelik bir limit olduğu için temiz suda çok dikkatli kullanmayı tercih ediyoruz suyu. Çünkü başka bir çözümümüz yok şu anda. O nedenle duşlarımız genelde çok kısa oluyor. Bu nedenle çok fazla su tüketmiyoruz aslında. Tuvaletimiz de Trelino markası. Compostable bir tuvalet. Herhangi bir su veya kimyasal kullanmıyoruz. Burada genelde talaş kullanıyoruz. Şu anda talaş bulamadığımız için köşede göreceğiniz gibi kedi kumu kullanıyoruz. It's clean. Yeah. Evet, sürpriz de olabilirdi ama olmadı. Temizlemiştik zaten video çekeceğimiz için. Ama bir tereddüt ettik Louise'le birlikte. Herhangi bir sorun yok. Anlatabilirim. Sıvı bölümüyle katı bölümü birbirinden ayrıldığı için de herhangi bir koku yapmıyor. Bu önemli bir detay. Ne zaman ki atma zamanı geldiğinde poşeti bağlayıp herhangi bir çöpe ya da köpek dışkısı çöpüne bırakabiliyorsunuz. Herhangi bir kimyasal olmadığı için içerisinde. Başta birazcık aslında o rutin bizi zorlamıştı. Ama şu anda çok alıştık. Normal bir hayatın parçasıymış gibi devam ediyoruz açıkçası. Yerlerde de bu çakıl taşlarını kullandık. Louis çok istemişti. Ekstra bir ağırlık bize kattı ama problem değil. Hala limitler içerisindeyiz. O nedenle hiçbir sıkıntı yok. Sabah ve akşam rutininde en fazla geçirdiğimiz yer burası. Lavabomuzu hem mutfak için hem de banyo için kullanıyoruz. Elimizi yüzümüzü de burada yıkıyoruz. Yemekten sonra bulaşıklarımızı da burada yıkıyoruz. O nedenle devamlı temiz kullanıyoruz aslında ve yoğun kullandığımız bir bölge. İlk önce fırınla başlayayım. Fırınımız Adventure'ın Voyeur 4500 modeli. Bu genelde teknelerde kullanılan bir model. Tercih etmemizin nedeni güvenliği yüksek. Aslında üründen beklediğimiz bir özellik de gazı kesmesi eğer ki yanmıyorsa. Şu anda gaz açık ama bıraktığınızda açık pozisyondayken bile gazı vermiyor yanmadığı için. Bu önemli bir etkendi bizim için. O nedenle bu markayı tercih ettik. Aynı zamanda orta bölümünde tost var. Hemen altında da fırınımız var. Fırınımızı da genellikle eğer haftada bir film gecesi yapmak istersek pizza için veya dediğim gibi sebze yemekleri için genellikle kullanıyoruz. Hemen ocağın altında da tencerelerimizi muhafaza ettiğimiz bir çekmecemiz var. Gayet derin ve işlevli. Yine kilitlemiştik. Burada da bizim pişirme ekipmanlarımız var ve saklama kaplarımız var. Şurada da bir bölüm var. Burada da bizim tabaklarımız, kırılmayacak şekilde tabaklarımız ve kesme matlarımız var. Onları da burada saklıyoruz. Lavabomuza geçelim. Lavabomuz da 40 santime 40 santim bir lavabo. Derinliği de 20 santim. Oldukça işimizi görüyor. Bataryamız da hem kendi etrafında 360 derece dönüyor hem de bataryanın başlığı uzayabiliyor. Bunu bu şekilde tercih etmemizin nedeni de kapıya çok yakındık. Zaten o şekilde dizayn etmiştik karavanı. Eğer ki yaz aylarında denizden geldiyse, kumluysak bunu dışarıya çevirip dış duş olarak kullanabiliyoruz.
veya kirli bir kıyafetimiz, ayakkabımız, terliğimiz varsa onu bu şekilde yıkıyoruz. Onun dışında elimizi, yüzümüzü ve yemekten sonra bulaşıklarımızı burada yıkıyoruz. Çok kullanışlı, çok memnunuz. Aynı zamanda mutfakta çok ufak bir detay var ama ergonomik olarak bizi çok rahatlatıyor. Gördüğünüz gibi ayak parmaklarımız mutfak tezgahının altına girecek şekilde tasarladık. Bu da bizim postürümüzü dik olarak tutuyor. Eğer olmasaydı gerçekten şekilde eğilmek zorunda kalacaktık. Bu da belimize bir yük bırakacaktı. O nedenle böyle bir detay da yaptık. Hem de ışık yerleştirmek için bir payımız oldu. O nedenle çok memnunuz. Yani günün çoğunluğunda karavanda yiyip içtiğimiz için bu aslında bize fark etmesek de çok güzel bir rahatlık sağlıyor. Konservelerimiz, tuvalet poşetlerimiz, elektrik süpürgemiz, temizlik malzemelerimiz vesaire burada depoluyoruz. Aynı zamanda 6,5 litrelik gaz tüpümüz de burada. Dışarıdan bağlantısını göstermiştim. Gazımızı da burada depoluyoruz. Gazı sadece ocakta ve fırında kullanıyoruz. Onun dışında herhangi bir işlevi yok. Burada da buzdolabımız var. Dometic'in bir buzdolabı. 49 litre saklama alanı var. Zaten haftalık alışveriş yaptığımız için de taze ürünlerimizi 49 litrede rahat rahat saklayabiliyoruz. Herhangi bir problem yaşamadık şu ana kadar. Şimdi bu bölümü, sol köşeyi kontrol ünitesi olarak tasarlamıştım. Düğmelerimiz, su pompası, ışıklarımız, su göstergemiz vesaire hepsi burada. Aynı zamanda turmanın da ekranı burada. Çok fazla ekranı kullanmıyoruz. Çünkü telefon uygulaması da var. Bluetooth'tan bağlanmıştık. Hava sıcaklığını da oradan ölçüyoruz. Kapama işlemini de telefonlardan yapıyoruz. Çok güzel bir bize özgürlük sağlıyor açıkçası. Yani kalkıp oturduğunuz yerden bu işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Burada 2 adet priz göreceksiniz. Bu prizler sadece dışarıdan elektriğe bağlıysak çalışıyor, aktif hale geliyor. Burada da gördüğünüz gibi Truman'ın diğer 2 sıcak hava çıkışı var. Ve bu 2 güçlü ısıtıcı arabanın içini çok güzel ısıtıyor. Şu anda zaten gördüğünüz gibi arabanın ısısı 14 derece içerisi, ortamın ısısı. Burada da termostatımız var hemen sağ köşede. Ve ortada da 2 tane daha çekmecemiz var. Bu çekmecelerde genelde bizim elektronik eşyalarımız ya da Louis'in boyama malzemeleri duruyor. Tuvaletin yanında da şöyle bir aynamız var. Bu aynayı da sabah kalktığımızda elimize yüzümüze bakmak için kullanıyoruz. Şimdi son bölüme geldik. En sevdiğim bölüm. O da yatağımız. Yatağımız çift kişilik bir yatak. 1.90'a 1.60 ölçüleri var. Bu yatak hiçbir şekilde bir kanepeye vesaire dönüşmüyor. Sadece uyumak için kullandığımız bir yer. Tabii gün içerisinde ikimiz de farklı yerlerde çalışmak istersek, ayrıca dediğim gibi daha önce de burada portatif bir masamız var. Şimdi en güzel parta geliyorum. Yatağımız gerçekten çok rahat. Bunu çok araştırdık. İngiltere'de özel ölçülere göre üreten bir firma vardı. 1.90'a 1.60 olarak ürettiler. Yatak da çok rahat. Orta sertliği var. Sünger bir yatak, yaylı bir yatak değil. Hafiflik sağlıyor. Hem de gerçekten daha önce hiç ben sünger yatak kullanmamıştım. Açıkçası yaylı yataklardan daha rahat geldi. Hemen size şöyle göstereyim. Yattığım zaman gördüğünüz gibi benim boyum 1.84. Nişten nişe 1.90 olduğu için 6 santimlik ekstra bir alan sağlıyor. Bu da gerçekten uykunuzdaki konforu çok etkileyen bir şey. Hemen arkaya geçeyim hızlıca. Burada dışarıdan da göstermiştim. Tek bir camımız var. Uyandığınızda eğer çok güzel bir dağ manzaranız varsa, ki şu an var, böyle bir manzaraya uyanmak gerçekten güne iyi başlamanızı sağlıyor. Tek bir camımız var. Soğuğu hissediyorum bazen çok soğuk olduğunda. Ben bu bölümünde yatıyorum yatağın. Ama buraya da bir çözüm bulacağım. Şimdilik geçici olarak böyle ahşap bir çözümümüz var. Bununla gizliliğimizi sağlıyoruz. Yatağın üzerinde de hemen skylight'ımız var. Buradan da hava güzel olduğunda veya yağışlı olduğunda gökyüzüne bakıp müzik dinlemek gerçekten çok güzel. Aynı zamanda uyumak istediğinizde çok aydınlıksa kapatıp güneşi kesebiliyorsunuz. Ya da skylight'ınız açıksa ve sinek girmesini istemiyorsanız sinekliği de var. Son olarak da yatağın arka kapıdan görünen kısmı. Burada da bir resmimiz var. Bunu da Brighton'daki evden getirmiştik. Onun dışında karavanımız böyle, evimiz böyle. Umarım sizi de iyi ağırlamışızdır. Eğer bir gün yollarımız kesişirse de sizi de ağırlamak isteriz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İlerisi için de sizi çok güzel videolar bekliyor. Tüm tecrübelerimizi size aktarmayı planlıyoruz. Takipte kalın. Bizi beğenin. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.